Okay. Bye. Okay. Yangını gösteriyorduk. Boşuna hakaret yedik. Gördünüz mü? Japon kızdan. Japon kızla hiçbir alakam yoktu. İnanılmaz. Durduk yere hakaret yedik. Fuck you mu dedi o? Fuck you dedi. Thank you. Soprano, sex massage. Excuse me? Soprano, sex massage. No, no. Thank you very much. Thank you very much. Next time. Thank you. Next time. Okay. Ya amca. Nasıl kibar bir teklif bu ya. Bir de öne doğru eğiliyor. Hayır dedikten sonra da next time diyor. Bir sonraki zaman. Anlayışlı kendisi. İnanılmazlar. Arkamda yine birini kusturuyorlar. İnanılmaz. Her yerde birileri kusuyor. Her yerde birileri bayılmış vaziyette. Ah Tokyo. Her yerden eğlence sesleri geliyor. Çığlıklar geliyor. Bir yanda itfaiye bir yerleri söndürmeye çalışıyor. Yine ambulans gelmiş. Burada eksik olmuyor. Ambulansı, itfaiyesi. İşte ayılan, bayılan, farklı bir durum yaşayan. Bu arkadaş bayılmış. Kötü bayılmış. Kabukicho'dan, Tokyo gece hayatından selamlar arkadaşlar. Şu anda saatlerimiz kaça geliyor? Hemen sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bakayım yakınlaşacak mı? 00:54 yani gece yarısı 1 şu anda. Gece hayatı burada gece saat 1'de başlıyormuş. Ben de şu anda Tokyo'nun en hızlı, en hareketli gece hayatının olduğu bölgedeyim. Etrafımız yavaş yavaş dolmaya başladı. Etrafı sizlerle beraber gezeceğiz. Sağımız, solumuz, her tarafımız şu anda kulüplerle dolu. Şöyle size yoğunluğu göstermek istiyorum. Akşam üzeri veya akşam değil, şu anda gece saat 1'e geliyor arkadaşlar. Gece saat böyle 1 oldu mu, 2 oldu mu buralar tam anlamıyla dolmaya başlıyor. Tüm Japon gençler burada dışarı çıkmaya başlıyor. Bugün sizlerle beraber biz Tokyo'nun gece hayatına bakacağız ve Japonların yoğun olduğu bölgeyi gezeceğiz arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum sizlere. Vallahi etraf çok canlı, etraf çok hareketli. Görüyorsunuz şu anda. Bakar mısınız? Kız arkadaşlar kostümlerini giymişler. Herkes kendilerini sokaklara atmış. Tokyo'da arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Şöyle size göstermek istiyorum. Bakın. Şurada 2 tane erkek görüyoruz. Normalde biz neye alışığız? Kız arkadaşları bu şekilde böyle barların, diskoların kapak fotoğraflarına koyarlar. Fakat burada erkekleri koyuyorlar. Neden? Çünkü Japon kızlar buralara gelip yalnızca sohbet karşılığında onlara yüklü miktarlarda para ödüyorlarmış. Yalnızca sohbet, başka hiçbir şey yok. Onun içkisini ödüyor, o onun içkisini ödüyor. Bu şekilde böyle birbirleriyle sohbet ediyorlar. Yani Japon kızlar da bayağı bir para ödüyormuş bunun için bu arada. Hani böyle az miktarlarda değil. Burada kadın gördüğümüz kadar, yani güzel Japon hanımefendileri gördüğümüz kadar Japon arkadaşları da göreceğiz. Japon erkekler de bu kulüplerde çalışıyor arkadaşlar. Bakarsınız gideriz diyeceğim ama gitmeyeceğiz tabii ki de. Ne işimiz var diyorum. Sadece bilgi olarak vereyim. Bugün bol bol böyle buradaki manzaraları göstereceğim size. Şu şekilde böyle bakın konsept kıyafeti giymiş Japon kız arkadaşları göreceğiz. Her yerde karşımıza çıkıyorlar. Bu arkadaşlar da az önceki erkek olayının tam tersi. Bu sefer de bu kız arkadaşlarla biz gidip bir şeyler içebiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. Kendimizin içeceği kartta tuttukları fiyattan. Atıyorum 3000 yen. Fakat onların içeceği çok çok yüksek miktarlardaymış. Ben buraya gelmeden önce, daha doğrusu geldikten sonra birkaç arkadaşımla sohbet ettim. Aman dedi Gökberk, sakın
girme. Ben merak ettim, girecektim, yalan yok. Ne oluyor içeride diye. Fakat dedi aman öyle bir şey yapma, çok paran gider. Hay bakalım, bayağı kalabalıklaşmaya başladı etraf. Saat şu anda 1'i geçmiştir. Evet, yavaş yavaş bu bölgeyi gezmeye başlayalım arkadaşlar. Bu arada burası Shinjuku'da bulunuyor. Shinjuku metro istasyonunda indikten hemen sonra çok kısa bir yürüyüş mesafesiyle bu bölgeye ulaşabilirsiniz. Vallahi etraf canlı, etraf hareketli. Giyim tarzları, kıyafet tarzları çok iyi arkadaşlar. Herkes şu anda müthiş giyinmiş vaziyette. Yalnız o Tokyo'nun düzen ve temizliği alışık olduğumuz bu bölgede fazla göremiyoruz. Bu bölgede fazla yok. Bu bölge biraz daha böyle gençlerin bölgesi tabii. Gençler birazcık etrafı kirletmiş. Hani öyle çok temiz tutmuyorlar etrafı şu anda. Tam anlamıyla şu an Japon böyle filmlerinde, dizilerinde gördüğümüz ortam, atmosfer burada. Şöyle bir sağa doğru çıkalım. Ondan sonra tekrar bu sokağa gelelim. Çünkü sağını solunu böyle her tarafını sizlere göstermek istiyorum. Bu arada ilk defa bu videodan beni izliyorsanız ben Gökberk. Dünyanın farklı noktalarına seyahat edip sizlere içerikler üretiyorum. Videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Bana ücretsiz bir şekilde böyle destek verebilirsiniz. Celil bana burayı tarif etti. En hareketli bölgelerden bir tanesiymiş. Bu sokak dolu oluyormuş. Şimdi bakalım oraya doğru gidelim. Bu arada burada otellerde şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Saatlik olarak kiralık oda tutabiliyorsunuz. Mesela bakın 4 saati şurada ücreti de yazıyor. Yine şurada işte 22-24 arası. Onun dışında yine 3 saatlik check-in'ler mevcut. Yani burada oteller bu şekilde böyle saatlikte tutulabiliyor Tokyo'da. Böyle bir özelliği var buranın. Fakat gece hayatı hissiyatı olarak bence böyle Tayland'ın da önünde şu anda, Vietnam'ın da önünde. Çünkü böyle hem güvenli arkadaşlar ve çok sayıda genç var. Hani genel anlamıyla eğer o bahsettiğim mahalleye gitmezseniz kimse size pek fazla karışmıyor. Etraf gayet güzel. En son gece hayatımı Manila'da çekmiştim. Filipinlerin başkenti Burgos Street'te. Yani aralarında dağlar kadar fark var şu anda. Manila, Burgos benim için gerçekten gece hayatını böyle en zorlayıcı çektiğim kısımdı. Epey bir zordu benim için. Şu anda çok rahatım arkadaşlar. Şu anda rahat rahat gezebiliyoruz Tokyo gecelerinde. Yani güven anlamında gerçekten Tokyo'da hiçbir problem yaşamıyorsunuz. En azından ben şimdiye kadar hiçbir problem yaşamadım Tokyo gecelerinde gezerken. Gerek bu bölgede gezdim, gerek kendi kaldığım bölgede gezdim. Hani hiçbir problem yaşamadım, hiçbir sorunla karşılaşmadım şimdilik. Maşallah diyelim. Zaten bu bölgelerin dışında müthiş bir düzen, müthiş bir nizam var Tokyo'da. Genel olarak Japonya'nın da öyle olduğunu tahmin ediyorum. Hele ki biraz daha böyle ufak yerleşim yerlerine gittiğiniz zaman sanki böyle bir filmin içinde geziyormuş hissi sizi kaplıyor. En azından bana öyle oldu. Yani sizlere de öyle olacağını tahmin ediyorum. Burada şaşırdığım bir durum var. Ellerinde bu pankart tutuyor ya kız arkadaşlar. Ben şimdi Tayland'dan, diğer bölgelerden alışığım. Normalde o kızların beni çağırması gerekiyor. Bu ben olduğum için değil, ben bir turistim. Fakat burada arkadaşlar turistlere yönelik değil bunlar benim anladığım kadarıyla. Hatta ben böyle bir tanesiyle birazcık sohbet ettim. Hani nerede bu bar ya? Gelmek istiyorum, görmek istiyorum. Kendisi yok dedi hani. İstemedi yani. Benim anladığım kadarıyla. Hani İngilizce'de bazı Japon arkadaşların gerçekten İngilizcesi çok iyi. Kimisinin de çok iyi değil. O arkadaşın çok iyi değildi. Ya da anlaşamadığımızı düşünüyorum. Fakat hani size karşı bir ısrar, işte içeri gel ya da bir laf atma. Bu tarz durumlar Japonya'da yok. En azından bana rast gelmedi şu an gezdiğim bölgelerde.
Fakat ilerleyen süreçte olursa görürüz. Fakat geçen gece gezdiğim zaman da böyle birkaç Japon hanımefendi, yine zenci arkadaşlar yanıma geldiler. Hani bir şey istiyor musun? Yine az önce de buraya doğru gelirken de aynı şeyi yaşadım. Yine orada da böyle zenci arkadaşlar hemen bir şey ister misin? İşte yasa dışı maddeler bileceğiniz üzere. Yani o kısım biraz daha problemli gibi gözüküyor. Şu şekilde şöyle ufak barlar var. Yani bu aslında gördüğümüz böyle her yerin üst katı, alt katı bir bar. Tabii bunları birazcık da bilmek gerekiyor. Nerede ne var, nerede ne oluyor. Onun için de birazcık böyle Tokyo gece hayatında vakit geçirmek gerekiyor arkadaşlar. O tarafta bir olay var sanırım. Şöyle yavaş yavaş yürüyelim bizler de o tarafa. Evet, bazı Japon kız arkadaşlarımız alkolün etkisiyle kenarlara bayılmış vaziyetteler şu anda. Burada anladığım kadarıyla şu anda polis kontrolü var. Herhalde kimlik kontrolü yapıyorlar. Bakın her tarafta böyle insanları şu anda çevirmişler. Sağda solda. Özellikle kız arkadaşlara, genç erkek arkadaşlara bir kimlik kontrolü gerçekleşiyor burada. Ve sağımızda solumuzda her yerimizde itfaiye var şu anda. Fakat bir yangın görmüyorum. İşte çözmek gerekiyor, bilmek gerekiyor. Çözeriz ama şimdi. Nedir, ne değildir, neler oluyor? Bir yangın var herhalde arkadaşlar burada. İnsanlar şu anda tahliye ediliyor. Allah Allah. Polis hanımefendi zaten oradan buraya geçirmiyor. Beyefendi bayılmış şu anda alkolden, sarhoş. Şu arkadaş da epey bir sarhoş. Ne yaptınız aga? Yaktınız mı? Eğleneceğiz diye. Baksanıza baya set falan şu anda çekiliyor. Bir şeyler oluyor. Allah Allah. Oo. Abi bayağı sarhoş. Abinin kafa zaten gitmiş. Bir değil, iki değil, üç değil. Hani her yerde bu arada şu anda itfaiye var. Bir de içeriden çıkan sarhoş adam gülerek çıkıyor. Sanki çok komik bir şey varmış gibi arkadaşları da gülüyor. Onu götürmeye çalışıyorlar. Demek ki içerideki insanlarda çok ciddi bir şey yok. Bakın bunlar da hep var. Şu şekilde şöyle gece kulübü. Burada sağımız solumuz her yerimiz arkadaşlar gece kulübü. Allah Allah, bakın. Burada da bir itfaiye var. Ne oluyor yahu Tokyo gecelerinde bugün? Burada problem ne? Burada bir problem yok gibi. Böyle genç arkadaşlar kenarlarda oturuyorlar. Kafayı bulan, sarhoş olan kendini sokak köşelerine atıyor. Yok artık, şurada da bir şey var. İtfaiye var. Yine itfaiye var ve burası az önceki cadde değil.
Bu arada sokakları gezmeye devam ediyorum. Her seferinde farklı bir sokağa girmeye gayret gösteriyorum. Her yerden eğlence sesleri geliyor, çığlıklar geliyor. Bir yanda itfaiye bir yerleri söndürmeye çalışıyor. Bu çocuklar içeriden çıktı. Allah Allah. 探しましょう探しましょう、はい、Okey. Bye. Okey. Ulan yangını gösteriyorduk, boşuna hakaret yedik, gördünüz mü? Japon kızdan. Japon kızla hiçbir alakam yoktu. İnanılmaz. Durduk yere hakaret yedik. Fuck you mu dedi o? Fuck you dedi. Neyse, Manila'dan daha ılımanlar en azından. Hala üzerimde yediğim hakaretin etkisi var arkadaşlar. Çok içten sövdü kız. Hayır, yanlış bir şey de yoktu ortada. Çok iyi ya. İnanılmaz yani. Çok içten küfür etti kendisi. Bir yerlerden bağırış çağırış sesleri geliyor. Şu arkamda görmüş olduğunuz yer Zenci Mahallesi olarak geçen siyahi arkadaşların durduğu yer. Şöyle bir yanlışlıkla girmiş bulundum. Hemen çevremi çeviriverdiler valla. Ne istiyorsun vesaire, böyle kart çıkartıyorlar ceplerinden falan. Hemen kaçtım orada. Bir de sordum, dedim, durumu anlattım. Ben dedim hani geziyorum, seyahat ediyorum. YouTube yapıyorum. YouTube çekmemi ister misin? Yok diyor, istemem diyor. Gülüyor. Ha, bu bölgede yine hareketli bölge arkadaşlar. Şöyle biraz daha bu hareketli bölgelerde gezimize devam edelim. Tabii ki de burada kulüplerin içi asıl hareketli olan yerler. Hani dışarılarda böyle genelde kulüplerden yorulmuş, sıkılmış, daha böyle bir sarhoş olmuş arkadaşlar kendilerini sokaklara atıyorlar. Mesela sol tarafımız şu anda aslında hala o mahallenin içinde bulunuyoruz. Şöyle turlayalım ama arkadaşlar. Buraları da sizlere göstereyim. Buralar biraz daha hareketli, biraz daha canlı. Gece kulübü fiyatları genelde girişi ücretli. Hani diğer Güneydoğu Asya ülkelerinde ücretsiz girebiliyorduk. Burada genelde ücretli arkadaşlar ve genelde hep bir konsept üzerinden gidiyor burada gece kulüpleri. Bak, bu soldaki hanımefendi beni geçen gün işte çevirdi. Ya bu bölgede bu şekilde. Yine bu arada saati şu an neredeyse 2-2.30'a doğru geliyor. Yaptık. Ona rağmen Tokyo 7/24 yaşayan bir şehir. Bir de arkadaşlar Tokyo'da ilginç bir durum söz konusu Japonya'da. Güneş çok erken doğuyor. Saat 4-4.30 gibi güneş doğuyor. Bazen böyle gece işte odada çalışıyorum. Videoları editliyorum. Bir gidiyorum ortak alana, orada pencere var. Aa, güneş doğmuş. Bakın 24 saat açık bir bar. Bir bar nasıl 24 saat açık olabiliyor? Bunu da anlamak mümkün değil. Büyük ihtimal içeride kapalı alan. Işık vesaire yok. Daha doğrusu pencere yok. Oraya insanlar bir giriyor, 24 saat boyunca tadını çıkartıyor oranın. Japonya'da intihar oranı gerçekten çok yüksek. Özellikle gençler arasında. Bu birazcık mükemmelliyetçi olmaklarından dolayı kaynaklanıyor. Daha doğrusu ailelerinin mükemmelliyetçi olmasından dolayı kaynaklanıyor.
Yani küçüklükten beri aslında müthiş bir böyle sistem içinde büyüyorlar. Kimi de tabii ki de buna isyan ediyor. Hani böyle yetişmek, böyle yaşamak istemiyor. O sebeple aslında burada gençler arasında intihar oranı da oldukça yüksek. Hatta bu konuda sizlere bir istatistik veri de vereyim. 2023'ünkine ulaşabildim. Yani 2 sene önceninkine. Japonya'da 2023 yılında 21.818 kişi intihar etmiş. Bunların 1010'u öğrenciymiş. 507'si ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde. Bunun da aslında temel altında yatan sebep sağlık sorunları, geçim sıkıntıları ve çalışma koşullarıymış. Aslında bu durumda Japonya'da gençlerin karşılaştığı psikolojik baskıların ve toplumsal beklentilerin çok ağır olduğunu gösteriyormuş arkadaşlar. Okuduğum makalede buna rastladım. Aslında benim söylediklerimle paralel. Yani burada gerçekten ağır böyle bir çalışma durumu söz konusu. Bu insanlar sürekli çalışıyor. Buradan gitmeyelim. Burada çok fazla bir şey yok. Şöyle tekrardan bu tarafa doğru geri gidelim. Bu arada yer yön duygumu tamamen kaybettim. Böyle hareket neredeyse, ses neredeyse sizleri o tarafa doğru götürmeye çalışıyorum şu anda. Yani bir yanı çok güzel Japonya'nın, çok sistematik, çok saygılılar, muhteşemler. Ama bir yanda da işte gençler birazcık bu durumun böyle psikolojik anlamda zorluğunu yaşıyorlar. Aslında bu bölgede birazcık bunu da gözlemleyebiliyoruz yani. Böyle tam anlamıyla burası bir tabii ki de eğlence noktası. Fakat bir yandan da böyle Japon gençlerinin sisteme karşı açtığı savaşın merkezi, başkenti. Şu cadde de oldukça hareketli. Orada biraz daha böyle restoranvari yerler var arkadaşlar. Orada genel olarak restoranları görüyoruz. Burada bir röportaj var bakın. Harika Japon arkadaşlar şu anda röportaj veriyor. Çocuklara dikkat ediyor musunuz böyle? Makyajlı gibiler. Zaten kesin estetik var suratlarında. Hani böyle işte şu ne deniyor buna? Şu çeneleri şöyle dolduruyor ya, erkekler falan da yapıyor artık. Genelde Japon erkekler öyle. Bu bölgedeki erkekler öyle. Yani böyle feminen tavırdalar birazcık. Gerek hareketleri, gerek giyim tarzları, gerek işte o yaptırdıkları estetikler. Fakat burada da bu seviliyor arkadaşlar. Ben böyle bazen Tayland'da falan, özellikle Kore'de daha da çok bu. Koreli kızlarla vesaire konuşurken soruyordum hani Avrupalı erkeklere bakış açınız nasıl? Bir de sakalım daha da bir uzundu ya o sıralar. Ya biz Koreli erkekleri seviyoruz. Öyle diyorlardı. İşte şu tarz arkadaşları mesela. Böyle bir durum söz konusu burada. Yani zaten bakın billboardlarda da hep o tarz böyle. Erkek güzeli mi denir bunlara? Yine bu kulüpler de öyle. Bakın yine erkek var. O yüzden aslında buradaki kızlar böyle birazcık kız kıza gelip burada eğleniyor anladığım kadarıyla. Bu tarzda bir eğlence söz konusu burada. Güzel ama yani bu Japonya hissiyatını bu sokaklarda gezerken de alabiliyorsunuz. Evet, etraf biraz daha normale göre pis. Biraz daha böyle karışık. Fakat yine de o Japonya hissiyatı, işte şuradaki güzel restoranlar. İnsanların giyim tarzları, kıyafet tarzları. Size o Japonya'da olduğunuz hissiyatını buram buram hissettiriyor bu sokaklarda. Yani birçok insan nereye gidiyor, nereden çıktı? Gece yarısı burada ne yapıyorlar? Çözmekte zorlanıyorum bazen. Sokaklarda sağda solda oturuyorlar şu anda. Bunu nerede görmüştük? Videolarımı izlediyseniz hatırlayacaksınız. Bunu biz Hanoi'de görmüştük arkadaşlar. Bu
Hanoi'de vardı. Ama Hanoi'de şöyle bir durum söz konusuydu. Hanoi'de onlar böyle bir tezgah kurmuşlardı. İşte sosyal medya uygulamalarından güzel kızlarla eşleşip kızlar sizi anlaşmalı oldukları bara götürüyorlardı. Ya burada öyle bir durum da söz konusu yok. Yine genç erkekler. Bunlar genellikle böyle barlara çalışıyorlar. Gelen kişi karşılığında da komisyon alıyorlar. Şu tarafa doğru gidelim bakalım. Bu tarafa doğru hiç gitmedik. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu şekilde erkekleri koymuşlar. Hello. Burada da arkadaşlar bakın pankart şu anda asıyorlar. Herhalde yarın ya da diğer gün için. Yahu burası bizim için yanlış yer. Hani yanlış yerlerde şu anda geziyoruz. Ama buranın arkadaşlar gece hayatı bu bölgede. Yalnızca alışık olduğumuzdan farklı bir konsept, farklı bir durum söz konusu burada. Şöyle biraz daha ufak barların olduğu, biraz daha hareketli olan kısımları da arkadaşlar size göstereyim. Oo, arkadaş bayılmış. Kötü bayılmış. Taşımaya çalışıyorlar şu anda. Kusanlar, kadraj kapalı iken yerlere yatanlar. Felaket vaziyette arkadaşlar burası. Şu kısımda kendimi çekeceğim. Yine o aslında o mahalle. Şu hareketli sokağı arıyordum. Şu hareketli sokağa bir girelim. İleriye doğru dümdüz gideceğiz arkadaşlar şimdi. Şuradan şöyle. Burada neden kendimi çekiyorum? Çünkü siyahi arkadaşların olduğu yere geldik. Kamerayı sevmiyorlar. Ben de açıkçası gece vakti tek başıma Tokyo'da başım belaya girsin istemiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle şimdi merkezi noktaya geldik. O tarafı arkamızda bıraktık. Biraz da bu taraflarda gezelim. Bir arkadaş daha sağ tarafta bayılmış vaziyette. Böyle köşe başlarında her yerde görüyoruz bu arkadaşları. Bayılmış vaziyette yatıyorlar. Burası merkezi noktası. Böyle sağlı sollu. Tam şu anda merkezine çıktık buranın. Burada da hayat canlı arkadaşlar. Burada da hayat tam anlamıyla devam ediyor. Şöyle yine konsept barlar. Allah, çocuk neler oldu çocuğa? Bayıldı. Şöyle ben kendime döndüreyim yine kadrajı. Burası da gençlerin aslında böyle toplanma alanı. Genç arkadaşlar burada toplanıyor. Sağda solda yine bu şekilde böyle kostümlü bir biçimde kadrajın sağ tarafında görüyorsunuz, bekliyorlar şu anda. Yine şöyle bir gece kulübü. Önünde şu anda kuyruk var. Burası anladığım kadarıyla ben burayı internette okudum. Warp diye bir yer. Yorumlar genel olarak iyi değildi. Çok fazla turist olduğunu söylüyordu ki zaten inanılmaz bir turist yoğunluğu vardı içeride. Kapının o girişinde. Burası da arkadaşlar
Böyle gençler burada çılgın takılıyor. Bakın bu cadde böyle. Burada hep gençler var. Biraz turist, biraz yerli, karışık. Herhalde Japonya'nın en Japonya olmadığı kısım burası olsa gerek. En Japonya'ya benzemeyen kısmı. Yine ambulans gelmiş. Burada eksik olmuyor. Ambulansı, itfaiyesi, işte ayılan, bayılan, farklı bir durum yaşayan. Tokyo'nun gece hayatını bir kenara bırakıyorum. Gecesini nasıl buldunuz? Çok renkli değil mi her taraf? Tam anlamıyla böyle bir festival havası var burada. Binalar, ışıklar, her şey rengarenk. Burada da yine bu tarz böyle gece kulüpleri var. Gece kulüplerini de genelde böyle rengarenk yapıyorlar bakın. Konaklama için burasını tercih edebilirsiniz. Fakat merkezi bir nokta olduğu için burada yüksektir arkadaşlar konaklama. Açıkçası ben hiç bakmadım dahi konaklama ne kadardır diye. Fakat yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Şu anda gecenin 2.30-3'üne doğru yaklaşıyoruz. Ya şu kalabalığa bakar mısınız? Sanki normal böyle bir akşam gibi, bir akşamüstü gibi şu anda burası. Yine burada da gece kulüpleri. Küçük bir alan değil ama burası gerçekten çok büyük bir alan. Yani sağda solda her yerde farklı bir gece kulübü, farklı bir ambiyans, farklı bir yaşantı var. Kız bize küfür etti ya. Vallahi çok ağrıma gitti kızın küfürü. Çok da güzel hanımcık bir kızdı. Öndeki arkadaş da hayatla bağlantısını kısa bir süre için koparmış vaziyette. Şuradan artık sağa dönelim. Tam anlamıyla kopmuş bağlantı. Bir siyahi arkadaş bir Japon'a karşı nahoş hareketler içinde bulunuyordu. Çocuğu bir otelin böyle lobisi gibi bir yere götürdü. Birazcık tartaklıyordu onu orada. Yani şu ara sokaklar vesaire falan hep o arkadaşlar tarafından tutulmuş. Ve dolandırılmaya çok açıksın burada. Yani herhangi biriyle anlaşırsan ki genelde böyle işte ücretsiz alkol diyor, şunu diyor, bunu diyor. Ama çok net dolandırılacaksın yani. Bak bir arkadaş da şurada. Kadraja yansıyor mu? Beyazlı. Zaten suratı belli olmuyor. Bayılmış sokağın ortasına. Yatıyor şu anda. İnsanlar yerlerde yatıyor ya. Tokyo'da sokakların son hali. Hani Tokyo çok temizdi. Hani Tokyo inanılmazdı. Kandırdılar bizi. Yalnızca burada böyle. Yani sadece bu bölgede böyle ve geceleri böyle. Gece olunca bu hale dönüyor. Yine bir Türk döneri. Celil söylemişti zaten. 4 farklı yerde var diye. Bir tanesiyle daha karşılaştık şimdi. İstasyon hemen şu ileride. Şurada.
Sorry. Yeah, I take a video. Okay, thank you. Bak hemen yanıma geldi. Bu hanımefendilerin hepsi böyle arkadaşlar. Ondan sonra kamerayı görünce okey. No diyor. Bir şey söylemeden gidiyor. Ne geceydi ama. Ne yürüdük. Yani Tokyo'nun bu bölgesini tam anlamıyla gezdik. Hakkını verdik. Kapanışı güzel bir müzikle yapalım. Şuradaki kız arkadaşımız çok güzel bir müzik yapıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlere bugün Tokyo gecelerini göstermeye çalıştım. Neyse onu gösterdim. Tokyo geceleri böyle arkadaşlar. O üst katlarda, barlarda eğlence devam ediyor. Fakat bana hitap eden bir eğlence olmadığı için girmedim ben içlerine açıkçası. Osaka'da nasıl olacak bilmiyorum veya diğer Japon şehirlerinde nasıl olacak bilmiyorum. Ama Tokyo'nun en hızlı gece hayatı nerede yazarsanız burası çıkıyor. Gelmiş, görmüş, deneyimlemiş olduk. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Tokyo gece hayatını ve Tokyo'nun gecesini nasıl buldunuz? Onu da yazmayı unutmayın. Şöyle bir müziğe kulak kabartalım. Burada da bir no movie. Kamera yok. Yine müzik kabartamadık. Burada pek kamerayı sevmiyorlar ya. Ne güzel çekecektik. Kısmet değilmiş. Yer altından çıkalım. Yine Japon gençler gruplar halinde geziyorlar. Arkadaşlar hoşça kalın. İyi bakın kendinize. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz sizlerle beraber. Tokyo'dan güzel bir Tokyo gecesinden iyi geceler diliyorum.山で3カ所年間貢献100キロ目指す